Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rockstar Games'in başyapıtlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin bilinmeyen ve gizemli yönlerine dalacağız. Hepimizin bildiği gibi oyunlar geliştirilirken birçok sahne, karakter veya hikaye detayı son üründe yer almayabiliyor. İşte bugün Red Dead Redemption 2'deki bu kaldırılan, değiştirilmiş ya da tamamlanmamış sahneleri birlikte keşfedeceğiz. Bu sahnelerin neden kaldırıldığına ve oyunun nihai hikayesine nasıl etki ettiğine dair ilginç detaylara odaklanacağız. Hazırsanız Vahşi Batı'nın karanlık köşelerine doğru yolculuğa çıkalım. Başlamadan önce Rockstar Games'in neden bazı sahneleri çıkardığını anlamak önemli. Oyun geliştirme süreci oldukça karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bazen teknik nedenler, bazen hikaye akışındaki tutarsızlıklar, bazen de zaman ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle bazı içerikler oyundan çıkarılır. Ancak bu sahneler genellikle oyun dünyasında gizemli ve ilginç bir hava yaratır. Çünkü oyuncular bu içeriklerin varlığını bilseler de onları deneyimleyemez. Peki Red Dead Redemption 2'de neler kaldırıldı? İşte detaylar. O'Hara Çiftliği hikayesi. Red Dead Redemption 2'nin geliştirme sürecinde O'Hara Çiftliği adı verilen bir yerin hikayede yer alması planlanmıştı. Çiftlik, Arthur Morgan'ın hikayesinde önemli bir nokta olacaktı. Bu sahnede Arthur'un çiftlik sahipleriyle yaşadığı çalkantılı bir ilişki anlatılıyordu. Ancak bu hikaye tamamen oyundan çıkarıldı. Çiftliğin haritada hala bulunabilir olması oyuncuların dikkatini çekmiş ve bu kaldırılan hikayenin oyuna nasıl bir derinlik katacağını sorgulatmıştır. Rockstar bu sahneyi neden kaldırdı? Bu konuda net bir bilgi olmasa da bazı teorilere göre bu sahne oyunun genel tonuyla uyuşmadığı için çıkarılmış olabilir. Dutch ve O'Driscoll arasındaki gerilim oyunun en önemli hikaye unsurlarından biri. Ancak geliştiricilerin ilk planlarında bu gerilimin çok daha farklı bir noktaya taşındığı sahneler yer alıyordu. Dutch ve Colm arasında daha uzun ve detaylı bir yüzleşme sahnesi planlanmıştı. Bu sahnede iki lider arasındaki psikolojik savaşın daha derinlemesine işlenmesi bekleniyordu. Bu sahne oyunun finaline çok fazla ağırlık kattığı düşünüldüğü için kesildi. Dutch ve Colm'un karmaşık ilişkisi oyunculara sunulan versiyonda daha üstü kapalı bir şekilde anlatıldı. Charles Smith'in alternatif hikayesi. Oyunda Charles Smith'in hikayesi önemli bir yan karakter hikayesi. Ancak kaldırılan sahneler arasında Charles'ın çok daha derin bir arka plana sahip olduğu alternatif bir hikaye bulunuyordu. Bu hikaye Charles'ın geçmişte yaşadığı travmalar ve kökleri hakkında daha fazla bilgi veriyordu. Oyunun finaline doğru Charles'ın sadakati ve karakter gelişimi daha vurgulu bir şekilde ele alınacaktı. Bu sahneler de son üründe yer almadı. Charles yine de oyunun en sevilen karakterlerinden biri olarak kalmayı başardı. Fakat bu kaldırılan sahnelerle birlikte onun hikayesi çok daha etkileyici olabilirdi. Arthur Morgan'ın alternatif sonu. Arkadaşlar belki de en ilginç kaldırılan içeriklerden biri. Arthur Morgan'ın farklı bir sonla karşılaşabileceği alternatif bir son sahnesi vardı. Oyunun mevcut finalinde Arthur'un trajik sonunu hepimiz biliyoruz. Bu alternatif son sahnede Arthur'un farklı bir kaderle karşılaşması mümkündü. Bu sahne Arthur'un seçimlerine ve oyuncunun oyun boyunca aldığı kararlara göre şekillenen bir final sunuyordu. Rockstar Games oyunun dramatik etkisini korumak adına bu sahneyi oyundan çıkarmayı tercih etti. Bu alternatif son oyunun hayranları arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Kaldırılan görevler ve yan hikayeler. Oyunun geniş dünyasında birçok yan hikaye ve görev bulunuyor. Bu görevlerden bazıları geliştirme sürecinde çıkarıldı ya da değiştirildi. Örneğin Van der Linde çetesinin daha küçük üyelerine odaklanan bazı yan hikayeler oyunun final versiyonunda yer almadı. Bu hikayeler çete üyelerinin kişisel hikayelerine daha derinlik katacaktı. Bu sahnelerin çıkarılmasıyla birlikte çetenin bazı üyeleri sadece yüzeysel bir tip olarak tanıtıldı. Bu da oyuncular arasında oyunun tam potansiyeline ulaşılamadığına dair eleştirilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sadie Adler'ın kaldırılan sahneleri. Sadie Adler oyunun en güçlü ve unutulmaz karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Oyunun geliştirme sürecinde Sadie'nin çok daha fazla sahnesi olduğu biliniyor. Bu sahneler arasında Sadie'nin çete içindeki konumunu güçlendiren ve Arthur ile olan ilişkisini derinleştiren sahneler bulunuyordu. Bu sahneler de final versiyonunda yer almadı. Rockstar'ın bu sahneleri kesme kararı oyunun süresi ve temposuyla ilgili kaygılar nedeniyle alınmış olabilir. Yine de bu sahneler oyunda yer alsaydı Sadie'nin hikayesi çok daha geniş bir perspektiften anlatılabilirdi.
İşte Red Dead Redemption 2'de yer alması planlanan ancak kaldırılan sahnelerden bazıları. Bu sahneler oyunda yer alsaydı hikaye nasıl şekillenirdi? Oyun bu sahnelerle daha mı etkileyici olurdu yoksa mevcut hali mi daha iyiydi? Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz ancak oyunun bugünkü başarısını düşündüğümüzde bu tercihlerin doğru olup olmadığını tartışmak ilginç olabilir. Peki sizin favori kaldırılan sahneniz hangisi olurdu? Sizce bu sahneler oyuna eklenmeli miydi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok Morgan. Aşkın var olduğuna dair bir kumar oynayın ve sevgi dolu bir hareket yapın. Herkes binsin.